Rekabetin hızla arttığı dünyamızda artık hiçbir şeye yetişemiyoruz. Her şey eksik kalıyor. Boş vaktimiz neredeyse yok. Bir iş biter bitmez ötekisine koyuluyoruz. Ama bu videomuzda size zamanlamanızı nasıl yapmanız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Tam tersine yeri geldiği zaman aylaklık etmenin, boş vakit geçirmenin ne kadar yararlı bir şey olduğunu göstereceğim. Acele et, acele et, acele et. Kahvaltıyı hazırla ama yeme, geç kalırsın. Acele et, acele et, acele et, acele et. Hadi koş koş, servis kaçıyor, koş. Ütünün fişini çektin mi? Ütünün fişini çektin mi? Ütünün fişini çektin mi? Otobüs kaçtı ya. Toplantıya yetişiyorsun değil mi? Yavrum şu raporu istiyorum ama acil. Çocukları okuldan aldın mı? Hadi derse yetiş, koş 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 koş. Hadi çabuk, ders başladı, hadi. Hadi. Yahu acele etsene. O yemek çabucak bitecek. Ondan sonra doğru spora. Sonra banyoya. Sabah kalk. Acele. Etmeyin. Kalın kaldığınız yerde. Sürekli bir koşturma içindesiniz. Ne elde ettiniz? Sürekli bu durmak bitmek bilmeyen hayatı şuursuzca takip etmekten yorulmadık mı? Bakın şaka değil, nörobilimsel incelemeler artık beynimizin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Zihinlerimiz yoğun faaliyetler için incelikli bir şekilde evrilmiş olsalar da zihnimizin boşta kalmaya çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Andrew Smart kitabında bu süreci otopilota benzetiyor. Hatta kitabın adı da Otopilot. Gördüğünüz gibi. Tam adını söyleyecek olursak otopilot hiçbir şey yapmamanın bilimi ve sanatı. Hatta kitap kapağının üstünde de şöyle bir motto diyebileceğimiz bir söz var. O da diyor ki son gülen aylaklardır. Hedeflerimize fazlasıyla odaklanmış, adeta hipnoz olmuş gibi ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefiniz ne kadar küçük veya büyük olursa olsun fark etmez. O hedefe soluksuz bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsanız Andrew Smart'a göre yanlış yapıyorsunuzdur. İyi de ne yapmamız gerekiyor? Otopilota bağlanmamız gerekiyor. Otopilotun ne olduğunu çoğumuz biliriz ama yine de bilmeyen izleyicilerimiz için kısaca bir açıklayalım. Otopilot, havacılıkta bir uçağı manuel olarak uçurmanın mutlak ve sürekli dikkat gerektirmesi nedeniyle geliştirilen, pilotların müdahalesi olmaksızın uçakları kontrol etmeye yarayan bir sistemdir. Andrew Smart, beyinlerimizin de birer otopilota sahip olduğunu söylüyor. Yaşamınızın üzerindeki manuel kontrolleri bırakıp dinlenme evresine geçtiğiniz zaman beyninizde devreye giren şey otopilot oluyor. Ancak maalesef bu tempolu çağ bizden sürekli bir şeyler yapmamızı istiyor. Boş vaktimiz olduğu zaman kendimizi suçlu hissediyoruz. O kadar ki meşguliyet düşkünlüğümüz aylaklık fobisi yaratmamıza sebep oluyor. Yani ne zaman boş vaktiniz olsa ve bu boş vakitlerde yapmanız gereken işler aklınıza gelse kötü bir duygu hissedersiniz. İşte bu duygunun adı aylaklık fobisi oluyor. Medical Hypothesis dergisinin 2006 sayısının ön yazısında Bruce Charlton modern toplumların meşguliyet ile ilişkilendirilen mesleklerin egemenliği altında olduğunu yazmıştır. İşte bu hayat telaşesi içerisinde yaratmış olduğumuz kronik meşguliyet beynimiz için kötüdür. Andrew'a göre meşguliyet kısa vadede yaratıcılığı, kendini tanımayı, duygusal iyilik halini, sosyalleşme becerisini yok eder ve ayrıca dolaşım sistemine zarar verebilir. Samuel Johnson 1758-1760 yılları arasında düzenli olarak yayınlanan The Idler dergisinde aylaklık etmek üzerine bir sürü deneme yayınlamış. Denemelerinden bir tanesinde şöyle söylüyordu. Aylaklığın başkalarına zarar vermeden tadı çıkarılabilir. Aylaklık sessiz ve huzurlu bir özelliktir. Ne gösteriş yüzünden kıskançlığa ne de aşırı mütevazılıktan nefrete sebebiyet verir. Bu yüzden hiç kimse onu ortaya çıkartmak ya da suçlamakla meşgul olmaz. Bertrand Russell bile Aylaklığa Övgü adında bir kitap yazmıştır. Bu kitabında kelimesi kelimesine şöyle söylüyor. Bütün ciddiyetimle söylemek isterim ki pek çok kötülük çalışmanın erdemine inanan modern dünyada yapılıyor. Oysa mutluluk ve başarıya giden yol çalışmanın sistemli bir şekilde azaltılmasında yatar.
Hatta efsaneye göre uykucu bir yapıya sahip olan Descartes, birçok öğrencinin korkulu rüyası olan koordinat sistemindeki XY eksenini yatağında yatıp tavandaki sinekleri gözlemlerken tasarlamış. Şimdi bu aylaklık etmenin tam olarak nasıl işe yaradığını öğrenebilmek için varsayılan mod ağı kavramını iyi bilmek gerekiyor. Varsayılan mod ağının çok ilginç bir şekilde hiçbir şey yapmadığımız zaman etkinliği artıyor. Bunu nasıl tespit etmişler biliyor musunuz? MR cihazına giren ve orada dakikalarca hiçbir şey yapmadan duran insanların beyinlerini incelediklerinde bu ağ zirve yapıyormuş. Oturup derin düşüncelere dalan insanları tuhaf, kafası karışık, tembel insanlar diye sınıflandırırız. Fakat beyninizin elinden gelenin en iyisini yapabilmesi için arada sırada aylaklık etmeye ihtiyacı var. Büyük fikirler bulmak ya da sadece kendinizi tanımak istiyorsanız zamanınızı yönetmeyi bırakın. En azından modern nörobilim beynin dinlenme sürecinin kendisi için çok hayati olduğunu vurguluyor. Unutmayın, sürekli koşuşturma içinde geçen hayatımız esnasında beynimizde bir sürü düğümler oluşur. Ve bu düğümler kör düğüm olmadan birazcık aylaklık edin. Edin ki hepsi çözülsün. Get up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man.